Evrenin sırlarını çözmek için tasarlanan James Webb Uzay Teleskobu, uzun yıllar süren beklemenin ardından 25 Aralık'ta uzaya fırlatıldı. 24 Ocak günü ise Dünya'dan 1,5 milyon kilometre ötedeki evi olan L2 noktasına ulaştı. 18 hegzagonal ayna ile 6,5 metre çapına sahip bir dev göz şeklinde üretilen teleskobun bu süreçte milimetrik ayarlaması yapılacak ve ardından çalışmalarına başlayacak. Yaz ayları ortalarında ilk çarpıcı kozmik fotoğraflarını göndermeye başlayacak olsa da şimdiden bir görüntü paylaştı. Görüntü, James Webb'in tam potansiyeline ulaşmadan önce 18 ana ayna parçasının düzgün bir şekilde hizalanmasının ilk aşamalarını temsil ediyor. Görüntüdeki 18 ışık noktasının tümü, her bir ayna parçası tarafından görülen 258,5 milyon ışık yılı uzaklıktaki HD 84406 olarak bilinen aynı izole yıldızı temsil ediyor. Her bir birincil ayna parçasından toplanan ışık, Webb'in ikincil aynasına geri yansıtıldı. Ardından teleskobun önemli görüntüleme araçlarından biri olan yakın kızılötesi kamera veya NIRCam kullanılarak ölçüldü. Bu sensör herhangi bir optik hatayı belirlemek ve düzeltmek için teleskobun hizalama işlemi boyunca kullanılacak. Tüm teleskoplar bir zaman makinesi gibidir. Gördüğümüz her bir yıldızdan gelen ışık aslında eskidir ve bize ulaşması için çok fazla yol kat etmiştir. Güneşimizin ışığının gezegenimize ulaşması 8 dakika 20 saniye sürer. Gece gökyüzünde gördüğümüz en parlak yıldız olan Sirius, 8,6 ışık yılı uzaklıktadır. Bu, Sirius'un ışığının bize ulaşmak için saniyede yaklaşık 300.000 kilometre hızla 8,6 yıl yol aldığı anlamına gelir. Hubble Uzay Teleskobu bizlere diğer yıldızların etrafında gezegenlerin olduğunu, evrenin her gün hızlandığını ve genişlediğini, galaksilerin ortasında büyük kütleli kara deliklerin olduğunu keşfetmemizi sağladı. Dolayısıyla artık Hubble'ın göremediklerini keşfetmeyi istiyoruz. Büyük patlamadan sonra oluşan ilk yıldızları, ilk galaksileri, ilk kara delikleri anlamak istiyoruz. 13,8 milyar yıl önce ilk yıldızlar ve galaksilerin oluşturduğu büyük patlamadan hemen sonra yayılan evrendeki en eski ışık, evrenin genişlemesiyle gerildi. Bu nedenle koyu kırmızı renktedir. Hatta o kadar kırmızıdır ki, görünür ışık spektrumlarından kızılötesi spektruma düşer. Webb, büyük patlamadan birkaç yüz milyon yıl sonra bu ilk yıldızları ve galaksileri inceleyebilecek, yani şimdiye kadar başka hiçbir teleskobun yapmadığı bir şeyi yapmaya çalışacak. Gökbilimciler, evrenin doğduktan kısa bir süre sonra tamamen karanlığa gömüldüğünü düşünüyorlar. Bu döneme tanık olabilecek bir şey olsaydı, görebileceği pek bir şey olmazdı. Baktığı her yer tam bir karanlık olurdu. Ancak bir gün yıldız ve galaksi olacak olan her şeyin tohumları bu karanlık çağlar sırasında ekildi. Sonunda karanlığı aydınlatmak için ilk yıldızlar ve galaksiler ortaya çıktı. Bu zamana yeniden iyonlaşma diyoruz. Yeniden iyonlaşmanın zamanını ve ilk ışık kaynaklarının ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Karanlık ortadan kalktığında evren nasıldı? James Webb Uzay Teleskobu bunu bize gösterebilir. Işığın evrenin uzak köşelerinden seyahat etmesi zaman alır. Uzak yıldızlardan ve galaksilerden gelen ışık nihayet teleskoplara ulaştığında bize o yıldızlar ve galaksilerin evrenin genç olduğu zamanlardaki halleriyle gözükür. Bugün sahip olduğumuz en eski görüntüler evrenimizin gençlik yıllarına aittir. Kozmik mikrodalga arka planı ise evrenin bebeklik resmidir. Bugün evren 13,7 milyar yıldan daha yaşlı. Ancak kozmik mikrodalga arka planı evrenin henüz 378 bin yaşında olduğu zamankinin bir haritasıdır. Görüntü ülkemizin bir sıcaklık haritasına benzer. Ancak kozmik mikrodalga arka planı geniş bir sıcaklık aralığı göstermek yerine yeni doğan evrendeki küçük, neredeyse algılanamaz sıcaklık farklarını gösterir. Bu farklar o kadar küçüktür ki
bir yerden bir yere sıcaklık değişimleri 1 derecenin 10.000'de birinden daha azdır. Şaşırtıcı bir şekilde küçük sıcaklık dalgalanmaları evrendeki tüm yapılara yayıldı. Galaksiler, yıldızlar ve gezegenler. Zamanla biraz daha sıcak alanlar giderek daha fazla malzeme çekti. Biraz daha soğuk olan alanlarda daha da soğudu ve boşaldı. Bugün sıcak, yoğun yıldızlar ve galaksiler soğuk ve çoğunlukla boş uzayla çevrilidir. Kozmik mikrodalga arka planının görüntüleri bizlere evrenin daha sıcak ve daha yoğun olduğu erken dönemin tarihini anlatır. Evren enerji ve maddeden oluşur. Gördüğümüz her ışık aslında bir tür enerjidir ve foton adı verilen parçacıklar aracılığıyla taşınır. Evrenin maddesi elektronlar, protonlar ve nötronlar gibi parçacıklardan oluşan atomları içerir. Güneşe dokunan ilk uzay aracı Parker sondası videomuzda sıcaklık ve ısı arasındaki farkı anlatmıştık. Dilerseniz sağ üst köşedeki karttan o videomuza da ulaşabilirsiniz. Sıcaklık, madde parçacıklarının ne kadar hızlı hareket ettiğinin bir ölçüsüdür. Maddeler sıcak olduğunda parçacıklar hızla etrafta dolaşır. Soğuk olduğunda ise yavaşça dolaşırlar. Evren ilk doğduğunda yoğun ve sıcaktı. Bu sıkışık ve ısıtılmış koşullarda ışık ve madde parçacıkları sürekli birbirine koşturur ama hiçbir atom oluşturamazlardı. Çünkü madde parçacıkları bir arada kalamayacak kadar hızlı hareket ederdi. Ama evren genişledikçe yoğunluğu azaldı ve soğudu. Parçacıklar yavaşladı. Büyük patlamadan 1 saniye sonra evren yeterince soğuduğunda proton ve nötronlar kendilerini birbirine yapıştırmaya ve çekirdek adı verilen küçük birimlerde birleşmeye başladılar. Ancak elektronlar bu çekirdekler üzerinde toplanamadı. Çünkü güçlü fotonlar tarafından acımasızca parçalandılar. Pozitif yüklü protonları olan ancak yüklerini dengeleyecek ve nötr yapacak negatif yüklü elektronlar olmayan çekirdekler iyonize oldu. Fotonlar elektronlara ve yeni oluşan çekirdeklere çarpmadan çok uzağa gidemediler. Yoğun bir siste güneş ışığının yaptığı gibi dağıldı. Ancak zaman geçtikçe evren genişlemeye ve soğumaya devam etti ve çok daha az bir yoğun hale geldi. Aralarında daha fazla boşluk olduğu için fotonlar ve elektronlar daha az çarpıştılar. Elektronlar nötr atomlar oluşturabilmek için çekirdeklerle birleşmeye başladı. Böylece elektronlar fotonların yolundan çekildi ve ışığın büyük kaçış için yol açıldı. Büyük patlamadan 378 bin yıl sonra sis nihayet ortadan kalktı. Fotonlar saçılmayı durdurdu ve hızla uzaklaştı. İşte bu kaçak ışık kozmik mikrodalga arka planıdır. Teleskoplarımız ne kadar büyük ve güçlü olursa olsun, kozmik mikrodalga arka planı görebileceğimiz en eski ışıktır. Çünkü o andan önce tek bir foton bile kaçamadığı için görülemez. Ancak fotonlar büyük kaçışlarını yaptıktan sonra evren karanlık bir döneme girdi. Bunun nedeni genişleyen evreni aydınlatacak başka hiçbir ışık kaynağının henüz mevcut olmamasıydı. Ancak atomlar yavaş yavaş daha büyük yapılarda birikti. Moleküller, sonra gaz bulutları, sonra yıldızlar ve sonunda galaksiler. Bu yeni yıldızlardan ve galaksilerden gelen ışık etraflarına saçıldı ve bu fotonlar elektronların atomlarından ayrılmaya, onları yeniden iyonlaştırmaya başladı. Bu zamanda erken evren sisli evrende olduğundan çok daha büyüktü. Madde daha fazla yayılmıştı ve bazı fotonlar atomları iyonize etmekle meşgulken, diğer fotonların çoğu madde parçacıklarından sekmeden kolayca kaçabildi. Bu serbestçe hareket eden fotonlar, karanlık dönemin sonunu getirdi. Evreni aydınlattı ve yaklaşık 1 milyar yıl süren yeniden iyonlaşma dönemini başlattı. Yine de karanlık dönemin ne kadar sürdüğü ve tam olarak yeniden iyonlaşmanın ne zaman başladığı hala bir gizem. İlk yıldızlar ve galaksiler nasıldı ve evrene ne zaman ışık tuttular?
James Webb Uzay Teleskobu, evrenin en erken tarihindeki bu özel zamanı bulmak için özel olarak tasarlandı. En son teknolojiyle donatılan Webb, ilk yıldızlardan gelen ışığın kozmosa yayıldığı zamana bakarak evrene ışık tutan nesneleri görmemizi ve yeniden iyonlaşmanın gizeminin çözülmesini sağlayacak. Ancak o zaman evrenin kozmik mikrodalga arka planındaki o küçük dalgalanmalardan bugün etrafımızda gördüğümüz şeylere nasıl büyüdüğü hakkında daha iyi bir fikre sahip olacağız. Daha fazla içerik için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.